Benim oğlum. Arkasına geç lan, bana doğru söyle. Üzme bizi ya. Ben büyük ihtimal bu tarafa acemice yapıyorum da ondan olmuyordur. Yemeyecek. İşleyi dur. Aşağı. Hadi oğlum. Şurada çıkarttın mı? İyi. Hadi paşa. İyi dola, iyi dola, iyi dola. Bunu fazla yapmışsın, tamam mı? Şu aradan ileri doğru hiç vurma. Barbaros, hadi oğlum. Babayı çöker. Tabii şunu alın. Bekle, bekle, acele etme, bekle. Yavaş yavaş gel. Bu kimdi? Yavaş yavaş. Ama kalada kimdi? Ben fazla şey yapma, yavaş yavaş gel. Gelsin. Anne kalada kimdi? Kalada. Bırak. Sen kendine dikkat et. Hadi. Gel. Kapıyı örtme, sen kendini içeri al. Hadi bakalım dövüş yapılsın. Kapıyı kapat da. Onların üzerine çık. Dur ben kapatayım. Kapıyı kapatın. Geliyor, geliyor, geliyor. Biraz boş dursun, yorulsun da. Biraz yorulması lazım. Evet. Teşekkür ederim hocam. Dolayacak şimdi ayak. Tahta sende değil mi abi? Ben içeri girme. Çık ayağını çıkart. Hop! Aşağı çık, in aşağı, in aşağı. Uzaklaş demirden. Demirden uzaklaş. Gel. Bunlar oynaşıyor. Oynaşmayacağı bir de cesaret veriyorlar. Nasıl bir şey? Al abi. Bunu yaşat da gelir. Alayım mı ipi? Kaçma. Dur. Dur. Ayağı şey yok ya. At şimdi. Attı. Kurtar, sağ. Kurtar. Güzel. Hazır mısın? Yuşa demirden uzaklaş. Demirden uzaklaş çarpıcı. Ya var ya ben şuradan geçmem lazım. Geçmem. Kalatan bir son çok kötü de. Artist. Çok artist. Bak paleti koymayı unutmuş. Güzel. Rıza Cemil abi bir Camiye bizim Rıza hem de ya
diyor Cemil abi. Asıl abi. O şey yapıyor. Gel. Benim bulabilir bak, tamam mı? Düğmesine mi basıyordu? Düğmesi mi var? Geçmiş olsun. Bak, kapı yerine mi çık? Raydan çıkarttı ya takılır o. Sen arasın. Şundan. Bekle. Çok tutar. Ne? Kapı da kırıldı. Kapı Kırılmadı, raydan çıktı oğlum. Yüklenince raydan çıktı. Bunlar inşaat için mi? İnekler atlamasın aşağı diye. Tamam. İnşaat için değil mi? Yok anneciğim, inekler atlamasın diye oraya öyle korkuluk yapmış dedem. Korkuluk mu? Hı hı. Öyle bir kafası var korkuluk kafası. O anlamda korkuluk değil. Ne? Bariyer gibi yapmış. Bayılar mı o? Yer mi yapmışlar? Evet, önüne engel yapmış ki atlamasınlar. Niye arkaya dönmüşler ki? Oraya bağlılar çünkü başlarında. Görünce vaz mı geçti? Hayvandı. Pablo Gedoş'u ilk defa görüyor anne. Yo, gördü daha önce ama bir kez gördü. Tanıyamadı. Tanıyamadı yine. Baba, Gedoş tanıyamadı bizi. Gedoş, biziz. Ama Pablo bizi tanımadı. Yeni aldık o köpeği. Yeni aldık. Bunu mu? Ama dedenin oradan aldık ya. Çok tatlı bu büyük. Çok tatlı bu da. Hepsi çok tatlı. Paşa! İneği havlıyor. Bu ineği gördü yani. Götür lan. Ay, ezilecek altında, deli ya. Pablo, buraya gel. Tuti tuti, uti uti. Yavru inekim ben sana. Laftan anlamıyor ki. Çık git. Yürü. Pablo. Aha, ilk defa görüyorum. Onu. Gece git. Bebeksin sen daha. Yok alma. Yarın alacağım. Hadi. Oh. Bayağı güçlü de gitti, gömüldü. Bize geliyor. Çok tatlı ya. Hadi kızım ya. Niye zorlanıyorsun? Geç. Arkadaşlar yerine geç. İlkesine. Şimdi şu tarafa gidelim. Yatmasın yere de. Dur. Okşayalım. Baba şunu sökeceğim. Tamam mı? Dur. Tamamen çıkar.
Yasemin eğil, alttaki şeyi de göster izleyenlere. Şimdi bu hayvanda göbek fıtığı varmış. Veteriner çağırmıştık. Hepsini aşılarını yapsın diye. Göbek fıtığı da bakın burada bir tane parça var. Gördünüz mü? Bağırsakları dışına çıkmış şurada. Şimdi bu bağırsaklarını içine koyup bez sarmıştı bizim veteriner arkadaş, ama bu sıyrılıyor. Sıyrıldığı için tekrar bağırsakları dışına çıkıyor. Normalde cerrahi bir operasyon gerekiyor ama yavru olduğu için kendiliğinden kapatma ihtimali yüksek dediler. O yüzden tekrar sarmamız gerekiyor ama bu yetmedi. Baba bunu nasıl saracağız biliyor musun? Şuradaki şu çapraz var ya. Bak. Bu buradan şöyle arkaya kayıyor. 4 metrelik var ya, onu en son kullanalım. Onu kenara ayır. Şuradan başlayacaksın. Bir tane şöyle bir tane böyle atacaksın ki, anladın mı? Çapraz gidecek. Bez sadece böyle gidince, şöyle sarınca bez kayıyor. Sen önce o bağırsakların içine koy. Yasemin mavi şey yanında mı? Acır şimdi o biraz. Tamamen iyice soktuğunuzdan emin olun dedi Rıza. Bak gel, saldırıyor tavuklara ya. Pablo. Pablo. Kılıç görüyor. Dur kızım, dur kızım. Beni görüyor kız. Ben de bağırsaklarım. Şimdilik böyle bandajladık. İnşallah sıyrılmaz, 2 gün de toparlar. Bugün dişilere özgürlük. Koş. Yürü. Pablo sana ne oluyor ya? Git. Pablo. Hayır. Heh. Bizim evin damına yap bakalım. Uzun zamandır dişileri salmıyorduk. Bayağı bir oldu hatta. Ben sürekli bir yerlere gidip geldiğim için nasip olmamıştı. Şimdi en küçüklerle beraber bir kaynaşma seremonisi düzenledik. Sadece içeride bir tane dişi bağlı. Bizim bal kız dediğimiz, çünkü şu beyazı bayağı bir yaraladı. Saldığım an ikisi birbiriyle kavga ediyor. Yani bu beyaz hiç kimseyle kavga etmiyor. Ama o sarı çıktığında direktman yani bir boğa güreşi gibi izleyebilirsiniz. Şu an 5-6 yerinde derin yırtıkları var. Yani biri boynuzlu, biri boynuzsuz. Birbirlerine hesap soracaklar diye düşünüyorum öteki tarafta. Herkese cümleten selamünaleyküm. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Umarım iyisinizdir. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Sorduğunuz için teşekkür ederiz. Sormayanların da canı sağ olsun. Günlerden cumartesi. Bilmiyorum videoyu bugün mü yetiştiririm veya yarın mı. Uzun zamandır elimize kamerayı alamadık. Biraz problemlerimiz vardı. Onları çözmeye çalıştık. Çözebildiğimiz kadarını çözdük ama birazcık canımız sıkkın. Şöyle bir gelişmelerden bahsedeyim. Kameranın yönünü tekrar çevireceğim. Hem anlatırım hem beraber gezeriz. Ne gibi olaylar oldu vesaire. Tabii yaşadığımız her sıkıntı birer tecrübe. Moral bozmuyoruz ama manevi olarak, yani duygusal anlamda biraz canımız sıkılmadı değil bu durumla alakalı. Sizleri de fazla meraklandırmadan çevireyim kamerayı. Evet, tahmin ettiğiniz gibi ahıra doğru gidiyoruz. Bu gübreyi bu arada bir abi tarlasına dökmek için gelip kaldıracak. Yani kaldırmazsa ben kışın mahvolurum. O kadar çok yayıldı ki. Kepçe çağırdık. 2 aydır gelecek, gelmedi. Bizi ekti. Değerli dostlar, çok tatlı bir hayvan göstereceğim size. Dünya tatlısı ama ne yazık ki bazı sıkıntıları var. Bakın orada yerde yatıyor. Hatta ben de şöyle atlayayım içeriye doğru. Bir saniye şu içeriği bir kontrol edeyim de. Uslular mı? Tamam, onlarda sorun yok. Şu an yerde yatıyor çünkü bir sıkıntıyla karşılaştık. Biliyorsunuz 2 tane hayvanımızı biz tohumlatmıştık. Yani aşılattık, öyle söyleyeyim. İçeride şu anda berbat durumdadır içeride ama şimdi akşam saatleri, yeni gireceğim içeriye. Beyaz olanla en dipteki simental bal kız dediğimiz 2 kızımızı biz veterinerimize tohumlatmıştık ama ortadaki Mondofon Gülayşe kendiliğinden tohum almış. Büyük ihtimal 1-2 tane erkeğimiz vardı, işte onlardan birinden almış diye tahmin ediyorduk. Gebe çıkmıştı biliyorsunuz.
Doğal olarak tohum tarihini bilmediğimiz için ne zaman doğuracağını da tam olarak bilmiyorduk. Buraya köyden bizim bir Kamil amcamız var. O geldi. Dedik memelerine bir bak. Memelerine baktı. Süt de iyiceymiş. Bu 1-2 gün içinde doğurur gibi Gökhan dedi. Daha sonra biz ne yaptık? Tabii ki kontrol etmeye başladık. Gece saat 11.30 gibi Yasemin kontrol etmek için ahıra geldiğinde bir problem yoktu. Ya hayvan 1-2 gün öncesinden doğurduğunu aslında belli eder diye bir şey söyleyebilirsiniz. Emin olun hiçbir emare yoktu. Hayvanda bir inleme yoktu, ağrı şeyi yoktu, oturamama yoktu, sağa sola kaçınma yoktu. Sakindi. Gece 11-11.30 gibi de aynı şekilde sakin duruyordu. O gün de benim geç yatasım tutmuş. Gece 2 gibi yatmaya kalktım. Tam kafamı yastığa koyarken ahırdan çok garip bir ses geldi. Koşarak geldim. Bir baktım bu tatlı yerde yatıyor. Doğmuş kendi kendine. Hamdüve olmasına rağmen rahat bir doğum olmuş herhalde. Hiç tahmin etmememize rağmen bir anda gözümüzü bir buzağıyla açtık. Tabii gece saat 2-2.30'tu. Köyden Kamil amca geldi yardım etmeye. 4.30-5'e kadar uğraştık. İşte hormonu olan sütü almaya çalıştık. Yani büyüme hormonunun yoğun olduğu diyeyim artık ben size isim olarak. O sütten emzirdik vesaire. Çok titriyordu hava çünkü çok aşırı şekilde soğuktu. Hal böyle olunca ben elektrikli ocakla başında 2-2,5 saat kadar durdum. Kurumaya başladı vesaire. Herhangi bir süt makinamız da yoktu. Babam acil Konya'dan süt makinesi aldı geldi. Biz dışarıda şurada verandada süt makinesiyle uğraşırken bu kuzumuz boynuna bağlanan ipten kurtulmuş. Yandaki o şu an ilerideki başka bir annenin altına girmiş. Onun altına girince de o da korktu herhalde. Bunun üzerine basmış. Şu ayak yerinde değil, çıkık. Acil Konya Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdük. Hayvan hastanesinde hemen bir röntgen çekildi vesaire oldu ama ben şimdi o röntgenin de fotoğrafını koyuyorum zaten video koyacağım. Bize söyledikleri mümkün değil bu ayak bağ tutmaz artık bu şekilde kaldı dediler. Ben pes etmedim 4-5 farklı veterinere tek tek götürdüm gösterdim vesaire yaptım. Hani bu mümkün değil mi gerçekten diye. Orada bir lentoma mı bir bağ varmış ama o bağ dokusu da kopmuştur. O yüzden mümkün değil bu ayak tutmaz. Çok hızlı şekilde kilo aldığı için aynı yerinden fırtar dendi. Ve ne yazık ki bakın kemik burada hatta. Ne yazık ki kuzumuz sakat kaldı. Bu bizim ilk tecrübemizdi. Bazı hatalarımız olmuştur muhakkak. Hayvana eziyet mi ettik ne yaptık bilmiyorum ama ben hayatım boyunca hiçbir ineği veya düveyi işte tohum yapmadım, doğurtmadım. Kendi doğurmuş zaten. Sadece bize dendi ki yanına bağlamamız gerekiyor dendi gelen dostlar. Yanına bağladılar. Doğal olarak o bağ tam olmamış herhalde. Çıktı. Nasip öyle söyleyeyim. Bu işte nasip var. Yapacak bir şey yok. Evet tedbir alınmalı. Ben şöyle düşündüm. Dedi ki hayvan yalayarak kurutması lazım annesi ki annesi çıldırmıştı. Yani dokundurmuyordu bile. Biz de hani yalasın kurutsun diyerek yanında tutmak istemiştik ama herhalde acıktı o an. Çünkü kendisini ben süt makinesini yapılmadan önce 1-1,5 saat öncesi gene kontrol etmiştim. Yerde mışıl mışıl uyuyordu. Herhalde acıktı ve ayağa kalktı. Boynundaki ip de kafa kısmı biraz ıslak olduğu için fırtmış olabilir. Önemli değil. Rabbim bize büyük bir ders verdi. Bir şeyler öğretti. Biz de bu şekilde öğreniyoruz. Şu an sağlığı gayet yerinde. Sütünü emiyor. 3 ayak üzerine kalkıp hafif hafif yürüyor. Bu şekilde bakabildiğiniz kadar bakacağız. Elimizden geldiğince kendisine destek oluyoruz. Her gün kucağıma alıp buraya getiriyorum güneşlensin diye. Sonra içeriye kendi alanına kapatıyorum onu. Tatlı, şirin bir kızımız oldu. Hamdolsun. Şurada da bir tane buzağı yatıyor bakın. O şu öndeki gıcık dedikleri Anadolu ineğinin haricindeki 3 düveyi yeni almıştık. Bunları siz görmediniz tabii ki. Demiştim yeni mal gelecek diye. Bu geldi ama bu kuzuda da bir sıkıntı varmış. Bize sonradan gördük. Alt tarafında göbek fıtığı çıktı. Yani derinin altında bağırsakları sarkıyordu böyle aşağıya doğru. Derinin alt kısmında bağırsakları görünmüyor ama o bağdan çıkmış. Konya Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüp ameliyat ettirdik. Kendisinin alt kısmında şu an biraz dikişleri var. Ama temiz alanda bir hafta kadar durdu. Antibiyotiğini aldı. Şu an gayet iyi toparlıyor. Kilo da almaya başladı. Yem yiyor zaten. Bakın kızımız da şu anda kalkmaya çalışıyor ve kalktı. Bu arada ayağı ters göstermişim. Sol arka ayak çıkık olan. Şu an ona bakın basamıyor. Yattığı için benim tersime gelmiş.
Bu şekilde duruyor, yürüyor, su içmeye yani şey yapmaya, hareket etmeye. Arada koşuyor, 3 ayakla koşuyor. Ama arka taraf bu şekilde çıkık. Şöyle yakın gösterebilirsem, evet gördünüz, o taraf daha dışarıda. Şu an karnı aç. Gel. Gel. Karnı aç olduğu için emmek istiyor tabii ki. Gel bakalım tatlı. Kafasında bunun da kalp var. Onun da kalp var. 2 tane kalpli oldu, değil mi? Sevgiyle doğmuş ki kafasına da Rabbim bir tane kalp koymuş. Umarım canı acımıyordur. Bizim şimdi buradaki şeyimiz şu, tecrübesi olanlar cevaplandırabilirler. Acaba canı acıyor mu? Yani bir ağrısı var mı? Bundan çok tedirgin olmuştuk. Uzunca tabii ki bir ağrı kesici yapıldı. Ama şimdi ağrı kesiciyi kestik. Bilmiyorum ne kadar gider, nasıl olur. Ama biz elimizden geldiği şekilde bakmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince şartları zorlayacağız. Bu işte biraz canımızı sıktı. Onun haricinde bir gelişme, 2 tane erkeğimi kesime yolladım. Barbaros ve Kara gitti. Şu an o yüzden gördüğünüz gibi onlar yok. Onların kesime giderkenki birkaç tutma vesaire yükleme ile ilgili elimizden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştık ama kesimle ilgili tabii ki herhangi bir şey paylaşmadık. Çekmedik de zaten. Ben izleyemedim de zaten. İlk tecrübemiz olduğu için. Bilmiyorum, içimiz almadı. Yasemin bayağı ağladı. Bizim de birazcık duygusal sıkıntılarımız oldu. Doğuma en yakın olan bu 1 Mart tohumlu. Diğeri de 15 Mart tohumlu. Sanıyorum eğer her şey yolunda giderse Aralık 15'e falan mı geliyor? Öyle bir şey oluyor. Belki daha fazla. Ama bunu artık bu tarafa alacağım. Burada rüzgardan dolayı bunlarda hastalık var. Şu ileridekilerde bir ciğer sorunu vardı. 2 kez veteriner geldi, aşılarını yaptı ama şu dip tarafı da artık eyleme geçirdim ki şuradan gelen rüzgar buradan çıkarken içeride bir cereyan oluşuyordu. Bu cereyanın oluşmaması için 2 tarafı da 3 tarafı da duvarla kapalı olan diğer tarafı da artık eyleme geçirdik. Burayı bu şekilde böldüm. Buradaki eşyaları çıkartmadım ama burayı da çıkartıp faaliyeti geçirebilirim. Burayı böldük. Artık buraya kuytuya gidiyorlar hava çok soğukken yatmaya. Bağlayayım mı içeriye diye sordum ama herkes bağlama. Bunlar açık olarak gezmeye alıştılar. Üşümezler, merak etme dediler. Burada nöbet tutan bir tane kedimiz var. Görüyorsunuz. Bu haylazımız da biraz sıkıntılı köpüşümüz Pablo. Bu hayvan doymuyor abi. Yani arpa da aldım 50 kiloluk ama doymuyor. Yani nasıl bir hayvan, ben hayatımı çözemedim. Böyle bir değişik bir hayvan yok. Zaten patileri de kocaman. Yani doyuramıyorum ben bunu. Benim 2 tane tavukla 1 tane horozumu canlı canlı yemiş biz içerideyken. O yüzden tavukları artık dışarıya salmıyoruz. Bunu da bağlayacak gibi duruyoruz ama bağlayınca da çok ağlıyor. O yüzden akşamları kapatıyoruz. Gündüzleri salıyoruz. Bunu terse çevireceğiz. Akşamları salıp gündüzleri bağlama sistemine yavaş yavaş geçeceğiz. Yani durum bundan ibaret. Ne olursun bize kızmayın. Üzülürüz. Onlar da üzülürler. Hayvanlara eziyet etmek için burada değiliz. Evet, tecrübesiziz. Önce bir yere girip bu işi öğrenmek gerekiyor. Haklısınız. Fakat bunlar da imkan meselesi. Yani ilk buzağa doğum sürecinde o hayvanın en az 2-3 saat şöyle annesi yaladıktan sonra yanından ayrılıp farklı bir yere götürülmesiyle alakalı olan kısmı biraz acı bir şekilde öğrenmiş oldum. Ama biz bunu bilerek, bilinçli olarak yapmadık tabii ki. Buradaki bütün hayvanlara bireysel anlamda da çok büyük saygımız var. Onlar gerekenden fazlasını yapıyorlar. Ortalama bizim buraya taşınalı 2,5-3 yıl oldu ve ilk kez bu çiftlikte para kazanmaya başladık. Para kazanmak dediğim şey şu: besiye girdik biliyorsunuz. Doğal olarak erkek hayvanların 15 ay bakmışız. Çok küçükken gelmişlerdi biliyorsunuz. Doğal olarak ilk kez kesimi verdik ve Kasım 15'te onun ücreti yatacak. Kaç kilo geldi diye işin ehilleri olanlar sorabilir tabii ki. Karayı biraz erken kestirdik. 400 kilo geldi o. Diğeri Barbaros 487 mi? 478 olması lazım. Evet, 478-480 kilo civarında da Red Holstein dediğimiz Barbaros geldi. Allah bereket versin tabii ki ama zor. Çünkü 15 ay boyunca üzerine titriyorsunuz. Her gün sabah akşam bakıyorsunuz. Bunu altını çizmek lazım. Güzel para kazandı. Ben etin kilosu 325 liradan kestirdim. Belki 1-2 ay daha beklense fiyatı artabilirdi ama Türkiye'de hayvancılığın ne kadar rezil bir alan daireye, rezil bir noktaya getirildiğini işin içine girince öğrendim. Bir memlekete ancak bu kadar düşmanlık edilebilir. Ancak bu kadar soykırıma uğratılabilir bir kurum. Yani benim bildiğim
et balık kurumu olur. Siz de gider hayvanınızı orada kestirirsiniz. Kasaplar da gider toptan olarak alıp mallarını satabilirler vesaire yapabilirler. Bu artık mafyalaşmış bir sektör olmuş. Dileyen dilediği fiyata kesiyor. Özelleştirilmiş yani. Birisi diyor ki ben 325'e keserim. Birisi diyor ben 345'e keserim. Ama diyorlar ki bak o 345'e keser ama o hayvanda hastalık var der. Seni kandırır. Bir yerinden fazla et alır. Ne bileyim yağlı kesiyorum der, yağsız keser vesaire. O kadar çok şey var ki, handikap var ki malı besleyip büyütmeniz çok problem değil. Besletip büyüttükten sonra kime kestireceğiniz ayrı bir soru işareti. Sağ olsun kadın hanında bize destek olan bir abimiz oldu. Elimizden tuttu bu konuda. Veterinerimizle beraber tabii ki Rıza abiyle beraber geldiler. Malları beraber yükledik. Malın başında durduk kesimdeyken. En son haline kadarki olan kısmı bize gösterdiler en azından. Hani tartım esnasını vesaire hayvanın son durumunu bunları bize gösterdiler. Bu sayede problemsiz bir kesimle karşılaştık ama gerçekten çok zorlandık. Çok yerden fiyat aldık. Çok farklı fiyatlar aldık. Bilmiyorum ne olacak ama bu şekilde olmayacağı kesin. Ya Gökhan eleştirme değil bu. Sadece gördüğüm handikaplar. Biliyorsunuz ben sektörün acemisiyim. Sadece gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Biz damızlık düve yetiştiriciliğine geçmek istediğimiz için sadece dişi topluyoruz demiştim. Şu an bu bahçede gördüğünüz 5 tane tatlı dişi var. Bir tane süt veren hayvanımız oldu tabii ki. Şu an Allah nasip ederse bir 15 litreye yakın sütü var. Bunun 10 işte 5-6 litresini yavrusu içiyor. Bize de 9-10 litre her gün bir süt kalıyor. Bizde 2 günde bir sütçü geliyor. O sütçünün aldığı, burada amcamız var. Onun sütüne biz de kendi sütümüzü ekletiyoruz. Veriyoruz. Şu ana kadar verdiğim toplamda bir 60 litre sütüm oldu. Bu da demek oluyor ki bizim de sütten yavaş yavaş bir gelirimiz olmaya başladı. Her ne kadar sütün litresi 14 lira olsa da yapacak bir şey yok yani. Allah bereket versin. Çünkü bir şaşırdık, anlatabiliyor muyum? Buzdolabı zaten belli bir litrede, belli bir alanı var. Yani sütlaç, yoğurt, sütlaç. Anın ne oluyor dedik lan. Bir de bu düvelerin ilk bir aylık sütünden peynir yapılmazmış. Yani yapılsa da çok sağlıklı, güzel bir peynir olmazmış. Hal böyle olunca sütü kullanacak alan bulamadık. Bir anda her yer süt, herkese süt dağıtıyoruz. Yani 5 litre verebildiğimiz yere vermeye çalışıyoruz. Şimdilik böyle bir çözüm ürettik. Şu anda doğuma yaklaşan 2 düvemiz daha var. Onlar da bir doğursun. Süt sağımı biraz zordu. İlk bir hafta çok zorlandık. Perişan olduk diyebilirim yani. Hayvan daktırmıyor abi. Yani bir tane demir aldık vesaire aldık. Şu anda pıt pıt takıyorum ama ilk süt makinesi geldiğinde 2 kişi memelerine zor tutturuyorduk. Yani havasının tam vakumu olmuyor vesaire. Şu an Allah nasip etti, öğrendik. Tek başıma 10 saniye içerisinde 4 memesine de tüpünü o ağızlıkları takabiliyorum. Hatalarla, iyilerle, kötülerle bir mücadelenin içerisindeyiz. Halimize şükür olsun, halimize hamd olsun. Yani asla şikayetçi de değiliz. Sadece acı bir tecrübeyle öğreniyoruz. Bu rahmet midir? Kimine göre rahmet, kimine göre zulüm gelebilir. Bize zulüm gelmiyor, şükürler olsun. Çok fazla şükrettin Gökhan. Şundan dolayı biliyorsunuz keçi aldık, sıkıntı yaşadık, koyun aldık, sıkıntı yaşadık. Birçok buzağda vesairede sıkıntı yaşadık ama mesleği başka türlü öğrenmem mümkün değil. Şu ana kadar hani ilk doğumumuz da gerçekleşti. Her ne kadar doğum sürecinde biz yanında olamasak da hanımefendinin kendi başına yapmak istedi. Kendi başına yapmış. Benim doktora ihtiyacım, ebeye ihtiyacım yok demiş. Onun sağlığı da yerinde. Şu an biraz antibiyotik giriyoruz. Süte karışmayan antibiyotik giriyoruz. Çünkü hala eşine attı ama hala küçük ufak parçalar var onları temizlemesi için. Elimizden geldiğince ona da destek olmaya çalışıyoruz. Saat şu anda 4.30. Ben hem süte gireceğim. Süte girdikten sonra bu hanım kızı emzireceğim. Emzirdikten sonra yemleyeceğim vesaire. Ortalama 2 saatlik bir işim var. Bu süreçte 10-12 hayvanın bana patladığı zaman ya da benden aldığı süre sabah 2.30 akşam 2.30 toplamda 5 saat, bilginiz olsun. 5 saatlik bir süreçte ortalama 13-14 tane hayvanınızı besleyip yapabiliyorsunuz. Tabii ki sağımı fazla olan, yani sağım yaptığım hayvan sayısı arttığında bu süreç olabildiğinde değişecektir ama evden sıcak su getiriyoruz. Sütü sağdıktan sonra makineye sıcak su çektiriyoruz. Sonra makineyi yıkıyoruz. Sonra tencere tavasını yıkıyoruz. Sağdığımız sütü süzüyoruz. Süzdükten sonra soğuyor biraz. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz gibi bazı süreçler var. Elimden geldiğince çalışmaya çalışıyorum. Yani biz de çalışmaya gönderilmişiz. Siz başka yerde, başka meslekte ne iş yapıyorsanız bizim de artık mesleğimiz, işimiz bu oldu. Videoları sıklaştırmayı arzu ediyorum ama
Moralim bozuk olduğu için elime kamerayı almamıştım. Bundan sonra inşallah daha güzel videolar çekeriz. Allah'a emanet olun. Çok konuştum. Kafanızı şişirdim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.